Ne diyorsunuz hocam? Osmanlı bir şeriat devleti mi değil? Ya baktığın yere göre tabii herkes bir yerden bakıyor. Nereden bakmak? Bana göre şeriat devleti değil. Padişah mı Şeyhülislam'a vekalet ediyor, Şeyhülislam mı padişaha vekalet ediyor? Teokratik din devleti daha günlük Doğrusu o. dilde konuşursak. O zaman padişah Şeyhülislam'a vekalet etmesi lazım. Yani birisi çıkıp da Şeyhülislam padişaha değil, padişah Şeyhülislam'a vekalet ediyoru ispatlarsa, iddia ve ispat ederse o zaman bu bir şeriat devleti olur ve yani bir teokratik devlet olur, bir din devleti olur. Yok, Şeyhülislam padişaha vekalet ediyorsa o zaman şeriat devleti diyemezsiniz. Şimdi oradan ötesini beyefendi biraz karıştırsın. Hangisi hangisine vekalet ediyor Osmanlı'da? Vallahi efendim vekalet meselesi değil de Şeyhülislam açıkçası padişahın istediği fetvayı vermek zorunda. Şimdi geleceğiz oraya. Daha doğrusu padişahın geleceğiz. söylediğine uygun fetva bulmak zorunda. İstisnası vardır. Nerede vardı? Yani Gayet kanuni tabii. dönemde o zaman İstisnası tabii var. ki Yani o sadece o tek Yani başına padişah bir şey yapmışsa yetmez. fetva ister yapamazsın. Bence hem dünyada hem ahirette ben mesulüm bu işten diyen Şeyhülislam vardır. Şeyhülislamlar vardır. Ama ekseriyeti böyle yapmamışlar. Ne isterse vermişlerdi. Yani bir yerde bir iki Şeyhülislam dışında hemen hemen hepsi bir nevi noterdir. Tasdik makamıdır. Çankaya noteri gibi şey. Mi? Diyanetin biraz daha üstünde düşünelim. Yani dini bakımdan şey yapıyorlar, odur. Ama tabii şeriat devleti demek bu değil. Şeriat başka bir şey. Nedir şeriat? Şeriat, şimdi Kur'an'dır. Şimdi Fatih'ciğim, şeriat Kur'an'dır. Evet. Bugün bizde bu manayı birçok kişi bilmiyor. Gösteriler yapıyor. Şeriata hayır, şuna hayır, buna hayır. Şeriata hayır demek Kur'an'a hayır demektir. Dolayısıyla yani kaynağını Kur'an'dan alan bir idari sistemdir şeriat. Budur. Ama Osmanlı'da bu yoktur. Çünkü örfi hukuk diye bir şey var bir de. Hoca onları daha iyi bilir. Şimdi şeriat demek Kur'an demektir. Mesela ilk itirazım benim. Galiba bayağı diyalektik bir toplantı olacak. Bu bir sohbet olacak. Şeriat Kur'an'dır. Sizin branşınız değil. Tabii bu böyle kabul edilmiş, böyle söyleniyor. Hemen şimdi Musa Carullah aklıma geliyor. Şeriat isterük diye halk bunların Kur'an istediğini zannetti. Halbuki istedikleri Mızrak-ı İlmihal, Bezzaziye, Fetavai Hindiye O başka kitapları. bir şey. Hayır, müsaade edin. Şimdi efendim o zaman madem oradan girdiniz ben o daha sonra gelir diye düşünüyordum. Osmanlı'yı çünkü biraz daha yerine oturtmak düşünüyordum ben. Kur'an-ı Kerim şeriatı kendisi zaten belirlemiş. Hem tarifini vermiş hem çerçevesini belirlemiş. Kur'an-ı Kerim'de şimdi bir defa şu oyun veya hatayı düzeltelim. Kur'an'da din, hatta bazen millet kelimelerini birçoğu veya önemli bir kısım insanlar şeriat diye anlıyor ve tercüme ediyor. Bu defa diyor ki, bakıyorum ben Kur'an-ı Kerim'de işte 30 yerde şeriat kelimesi geçiyor ve şunlar şeriate yükleniyor. Bu defa ne oluyor? Din eşittir şeriat. Halbuki Kur'an öyle bir şey demiyor. Ne diyor? Kur'an din diyor, millet diyor, şeriat diyor. Bir de şir'a kelimesi var. O da şeriat anlamında ve aynı kökten. Şimdi bunları ayrı ayrı kullanmışsa Kur'an-ı Kerim, bunları ayrı ayrı tercüme etmek ama izahlarını yapmak lazım. Şimdi siz bütün din kelimelerini şeriat diye tercüme ederseniz bu defa şeriatı yanlış tanımlarsınız. Şimdi hocam bu mantıkla Esma-ül Hüsna'daki 99 sıfat isim mi? 99 varlığı mı kastediyor? İsim sıfat diyoruz onlara biz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın hem Rahman sıfatlar başka, Rahim onlar. başka, Hafiz başka, Gafur başka varlıklar mı?
Hayır, başka Bu varlıklar mantıkla olur oraya mu? geliriz. Hayır, hiç Oraya- hiç gelmeyiz. oraya geliriz. Cenab-ı Hakk'ın isim sıfatlarını Efendim, şeriat dediği Kur'an-ı Kerim'deki dünyevi ve uhrevi kaidelerin bir bütünüdür. nereden çıkarıyorsunuz onu? Siz nereden çıkartıyorsunuz o ayrı Ben olduğunu? işte bitirmedim ki sözü. Şimdi Kur'an-ı Kerim din konuşulduğu zaman iki şey söylüyor. Bir, Allah katında din İslam'dır. İslam dışında kim din ararsa o kabul görmez. Tabi İslam derken de bütün peygamberlerin ortak mesajını kastediyor. Zaman üstü kısımlarını bunların. Bir de zamana göre değişen bir bünye var din hayatında. Elmalılı diyor ki bu diyanet veya şeriattır. Her peygamberde değişik olduğu gibi bir peygamberin kendi ümmeti bünyesinde de mezheplere göre değişir. İmam-ı Azam bu meseleyi almıştır. İmam-ı Azam şeriatla dinin eşitlenemeyeceğini ilk söyleyen mütefekkirdir fıkıh tarihinde. Nereye dayanıyor? Kur'an-ı Kerim'in iki ayetine. Aynen ayet şu, siz Arapçada bildiğiniz için hiçbir sıkıntı yok. Diyor ki, لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Yani İnsan kümelerine, insanlığa hitap. Sizin her biriniz için Cenab-ı Hak bir şeriat belirledi. Halbuki din konuşulduğu zaman bir tek dinden bahsediyor. Şeriat, dinin içindeki tali yollardır. Birine göre şöyledir, birine göre böyle. Mesela mezheplerin her biri bir şeriattır. Hocam, Bunu rahat Kur'an'da dersiniz. mezhep var mı? Efendim, O sizin tefsiriniz olur gayet mu? tabii mezhep, Kur'an'da mezhep vardırla bunun bir ilgisi yok. Şimdi bu şeye geliyor. Kur'an'da geçen inni enallahu rabbul aleminde. Evet. En Allahu dediği başka birisidir. Huvel aliyyül azim diyen başka birisidir. Aynı mantığa geliyor. Anlamadım ben onu. Kur'an-ı Kerim şeriatın değişken olduğunu Murat Bey söylüyor. Bakın, dinin zaman üstü umdeleri, yani makasıt kısmı dediğimiz üssül esasları hiçbir peygamberde değişmez. İmam-ı Azam diyor ki Allah bir tane din gönderdi. Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar böyle. Ama Allah şeriat dendiği zaman bunun binlercesi var. Her peygamberin kendi dininin içinde farklı algılamalar Tabii var. ki, tabii ki o. Evet. Evet. Dinin Binaenaleyh. içinde tabii ki. Yani gayet tabii ki şeriatın da neticede kaynağı Kur'an'dır. Bu manada zaten diyorsanız Kur'an ona bir şeriatını itiraz bahsediyor. yok. Tabii ki Kur'an Gayet tabii. şeriatını kastediyor. Ama şeriat matematik bir ifade olarak şeriat eşit İslam veya şeriat eşit Kur'an din dedim diyemezsiniz. efendim, Kur'an'dır şeriat. İslam demedim. Kaynağı Kur'an'dır. Kaynağı Kur'an'dır tabii ki. Kaynağı Kur'an'dır. Yalnız Yoksa her peygamberin şeriatı tabii ki ayrı olur. hayır, kaynağı Kur'an'dır demek fıkıh ekollerinin her birinin anlattığı dindir demek değil. Eğer öyle olsaydı değişik mezhepler olmayacaktı, bir tane olacaktı. Ayrı olduklarına göre demek ki yoruma göre de şeriat değişiyor algılamaları. Yorumlar da olur. Her neyse zaten şeriat din olsa o zaman Osmanlı'yı veya benzeri Müslüman devletleri sizin din içi devletler diye müdafaa etmeniz de mümkün olmaz. Yani Osmanlı bir şeriat düzeni değil diyoruz. Ama Osmanlı hakikaten iliklerine kadar Müslüman bir yönetimdir. Orada hiçbir tereddüt yok. Ama Kimlikte mi uygulamada mı? Müslümanlığı zaten uygulama dediğin zaman işte şeriat çıkıyor. Gayet tabii ki kimlikte ve uygulamada İslam her haliyle Osmanlı'nın hayatına oturur. Ama şeriat oturmaz. Çünkü şer demiş, kanun demiş. Bakın başta ayırıyor hukuk hayatı. Bir, Osmanlı'nın yönetiminde şerh veya şeriat, kısaca şerh diye ifade ediyor orijinaliyle. Bir de kanun var. Kanun, kanunnamelerde tecelli eden ve esası örfe dayalı olan yapıdır. Şer ise din kitaplarında, nihayet fıkıh kitaplarında tecelli eden, uygulayıcısı da
müftüler ve kadılar olan dini muhtevalı kurallar bütünü. Ben kendi anladığımı Bunu kendisi ayırmış. Ben kendi anladığımı Biri söyleyeyim. neticede Kur'an-ı Kerim'e dinin kaynaklarına çıkar, öbürü padişaha çıkar.